Herkese merhaba. Avusturya Innsbruck'tan yukarı Alp dağlarına çıktık. Burada bir İtalya sınırının orada bir yerde acayip kış şartlarında böyle -8 derecelerde Mercedes'in farklı 4 çeker otomobillerini, elektrikli otomobillerini test ediyoruz. Fakat tabi buraya gelmemizin asıl nedeni bize kamuflajlı olarak yeni CLA'yı göstermeleri. Çünkü yeni CLA özellikle Mercedes tarihinde teknoloji olarak çok önemli bir model. Daha önce zaten konsept modelini göstermişlerdi. Bayağı da değişik gözüküyordu böyle farları vesaire. Tabi şimdi bunda kamuflaj olduğu için çok fazla bir şey gösteremiyorum. Çok fazla da bir şey göremiyorsunuz. Sadece sensörleri falan açık. Ama işte bakın farın içinde bir Mercedes logosu vardı. Yine ona benzer bir logo burada yer alıyor ama tabii öyle tam bir Mercedes logosu değil. İşte ön tarafa da baktığınız zaman yine hava girişlerini vesaire görüyorsunuz. Şurada işte logonun kabartısı var. Şu tarafta bir havalandırma yeri var. Bu arada bu otomobil tamamen elektrikli ama tabii ki benzinli versiyonunda olacak. Hatta hibrit versiyonunda yer alacak. Otomobilde Michelin Pilot Alpine 5'ler var. Yani kış lastikleriyle gidiyoruz ve 18 jantlar şu anda mevcut ama bu otomobilin jantları da kendi jantları olmayabilir. Çünkü bu otomobil sonuçta prototip. Şimdi burada dikkatimizi çeken özellikler mesela içeriden böyle açılıp kapanan, herhalde uzaktan gördüler içeriği çekme diye hop kapattılar. Kapı kolları. Bu arada içerisi de zaten tamamen kamuflajlı durumda. İçeriği çekmemize kesinlikle izin vermiyorlar. Çünkü otomobil hala yapım aşamasında. Arka zaten doğal kamuflaj haline almış. Ama şu stoplarını şöyle gösterebilirim. Bakın bagajda da aynı şekilde böyle stoplar devam ediyor. Alt tarafla çok bir şey göremiyoruz. Yine kameramız açılır bir logo var. Onun arkasından açılıyor. Aynalarımız zaten bakın burada kameralar var ve gövdeye sabitlenmiş durumda. Ön tarafta da yine daha neler görebiliyoruz. Farklı da bir şey göremiyoruz açıkçası. Bayağı güzel kamuflaj yapmışlar. Burada da zaten farklı bir rengi var ama bu da yine aynı durumda. Şimdi otomobile birazdan bineceğiz ve buradaki özel kapatılmış yolda tabii ki yan tarafında yolcu olarak mühendisle birlikte bu otomobili geliştiren test pilotlarıyla birlikte bir gezi yapacağız. Tabii ki içeride onları zorlarız, biraz bir şeyler öğrenmeye çalışırız ama neler öğrenebileceğiz hep beraber istiyorsanız içeri geçelim ve görelim. Bu arada Türkiye'ye elektrikli ve benzinli olarak gelecek. Türkiye'ye geliş tarihi aşağı yukarı önümüzdeki yılın ikinci çeyrek sonu, üçüncü çeyrek başı gibi düşünebilirsiniz. Yani yaz ayları içinde gelecek gibi düşünebilirsiniz. Benzinli motor daha sonra gelecek. O da yıl sonuna doğru gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki CLA ülkemizde çok sevilen bir model olduğu için bu otomobilde oldukça fazla tutacaktır. Oldukça da iddialı olduğunu düşünüyorum özellikle elektrik konusunda. Çünkü bu otomobilin platformu tamamen yepyeni bir platform ve tamamen elektrikli olarak geliştirilmiş. O zaman içeri geçelim. Bakalım soralım. Sorularımızın cevabını ne kadar alabileceğiz onu da görelim. Tabii ki buraya 4 çekerler için geldik demiştik ya. Bu otomobilleri de kullanma şansımız oluyor ama hava şartları biraz kötü. Bayağı kar yağıyor. Bakın burada bir AMG C63S. Bakın burada bir 4x4 camper'ı var. Bunları da kullanabiliyoruz bu arada. Burada yine bizim gelirken kullandığımız otomobil C63S ama Station Wagon Estate. Bu neymiş? Burada yazar ama ne yazıyor acaba? Formatik. Burada ne yazıyor? Artık o kadar birbirine benziyor ki ben de bunu anlayamıyorum fazla. E300DE yine. Burada da yine E53 var. Ama Station Wagon. Burada tabii G-Wagon'lar var. G63 var. Ve şurada da elektrikli G580 var. Burada yine farklı bir sürü AMG otomobili. Vito'lar, S'ler, E'ler. Bakalım sırayla bunların hepsini kullanacağız. Öyle gözüküyor. Ama tabii bu şartlarda ne kadar size video çekebilirim onunla ilgili de net bir şey söyleyemeyeceğim. Söz vermeyeyim. Ama bunda bir video çekeriz herhalde. Hadi görüşürüz. Dondum. Bir kahve içeyim bari. Sonra da CLA'nın içine atlayıp yola koyulalım. Yan koltuğa tabii. Şimdi kamuflajlı CLA'nın içindeyiz. Daha otomobilin üretilmesine, daha doğrusu tanıtılmasına bir 5-6 ay daha var. Mayıs gibi tanıtacaklarmış. Şu anda kamuflajlı, ne dışını görebiliyoruz. İçi de tamamen kapalı ve bu tarafı size kapalı halde bile çekmemiz yasak. Ama otomobilin hem kabiliyetlerini görmek adına böyle bir dağ sürüşü yapıyoruz. Burası çok ünlü bir yol. Avusturya'dan dağlardan aşağı doğru İtalya sınırına doğru iniyoruz. Yaklaşık bir 20 kilometrelik bir alan. Ama burada şu anda bayağı hızlı gidiyoruz. How much we are going? 50. 50 around now. Şu anda 50 kilometreyle yokuş aşağı iniyoruz. Yerlerde buz ve -1 derecedeyiz. Bakalım bizi şaşırtacak mı? Kış lastiklerimiz var tabii ki, Michelin'lerimiz. Şimdi birkaç tane soru sorayım ben öğrenebildiğim kadarıyla. Çünkü net bazı rakamlar yok. Onları söyleyemem diyorlar. So, what's the power of this car?
We don't give the power actually, but what we have at the moment is we have one electric engine in the rear. Okay. That has a maximum around about 200 kilowatts. Okay. And we have one in the front which has in a maximum 80 kilowatts. Okay. But as you know, you just can't add it. Okay. It's what the battery gives you on power and so on. So we are expecting more than 750 kilometers WLTP. Okay. The long range one or The long range one. We will have two batteries, one with 85 kilowatt hours and one with 58. So the big one, we have a consumption of electricity of around about 12 kilowatt hours. It's Something incredible. like that. It's incredible. Yeah. So what's the secret of this one? I think the secret is to develop it from the beginning to efficiency. Okay. So we have a 2-gear electric engine in the rear, which is not that common in the industry. Yes. So I think only Porsche has one. Yeah. We use it here for efficiency reasons, and aerodynamics is one key factor. It's about 0-20 around. Okay. Roundabout. Okay. So we went to Nardo and made a record drive there. It's not an official world record, but if you look in the figures, at the end it is. It's a record. So in 24 hours we drove 3,717 kilometers. 3717 kilometre yapmışlar 24 saat içinde. Siz bunu hesapladığınız zaman işte ortalamalar herhalde 200'lere falan geliyor. The speed was very high, yes. As I always said, if I'm asked that, drive fast, charge fast. Okay. So that's the secret behind it. Okay. So we drove really fast. We had an intermediate of 155 roundabout kilometers per hour. What is great on this car, it can charge very fast. So at the peak level, we have 320 kilowatts. 320 kilowatts. 320 kilowattla şarj olabiliyormuş. It's an 800 volt system here, which 800 volt var. So this combination of very efficient and fast charging allows us to get this record. We don't talk about what is at the end fully loaded, but what you can say is that in 10 minutes, under good conditions, you will reach 300 kilometers. 10 dakikada 300 kilometre. Tabii bunlar tam rakamlar değil. Rakamlar otomobil ortaya çıkınca, tanıtılınca açıklanacak. Axel Hikes şimdi bize test drive yaptırıyor ve burada zaten bütün Mercedes mühendisleri de var. Dün akşam da zaten yemekte de bayağı bir konuştuk. Diyorlar ki çok sıkı çalıştık. Sınıfının en iyi otomobilini yapacağız. En verimli otomobilini yapacağız. Böyle en de zevkli kullanımlı otomobilini yapacağız. Zaten altyazıları geçtim ama bir özetle geçeyim size. Arkada bir tane motor var. 200 kW civarı diyor. Önde de bir 80 kW'lık bir motor daha var. Elektrik motoru. Tabii ikisinin kombinasyonu direkt 280 kW demememiz lazım. Onlar sonradan açıklanacak şeyler. İkisi arasındaki iletişimle 4 tekerlekten çekiş oluyor. 2 tane batarya olacakmış. Yüksek bataryası 85 kW civarında olacakmış. Vesaire vesaire. Zaten altyazılarla hepsini geçmiş olacağım. Şimdi biraz yolumuzun keyfine bakalım. Bu otomobilleri biz kullanamıyoruz. Sadece yanına oturuyoruz. Ama sonra AMG otomobillerinde kullanacağız. Videoya zaten oradan devam ederiz. Hoşçakalın. Bu arada platform da yepyeni bir platform. Elektrikli olarak geliştirilen bir platform. Eski CLA'ya makyaj vesaire değil. Yepyeni bir otomobil ve ilk bu otomobilde yapılmış. With this platform, the following cars will be the A-Class or... What we will deliver is this car as the first one. Then we will have the shooting brake of this one. Shooting brake, okay. And then we will have 2 SUVs afterwards. 2 SUVs. Yes. In this platform. Yes. Small SUVs. Small SUVs. Baby G. Maybe. Yok, alamıyoruz. Stay tuned. Stay tuned. Beklemede kalacağız. Tamam. Bir de size yolu göstereyim. Bakar mısınız? Her yer böyle bembeyaz. Nereye gittiğimiz belli değil. Bu arada dün kar yağmıyordu. Buralar biraz daha açıktı. Bugün sabah bayağı bir kar yağdı ve halen de yağmaya devam ediyor. Ve şu anda -5 derece gösteriyor kadranımız. Önde de diğer AMG'ler gidiyor. Biz de onlara zaten birazdan bineceğiz. Ve orada da yine güzel bir şeyler çekeriz. O zaman hoşçakalın. Alabildiğimiz kadar bilgiyi aldık gördüğünüz üzere. Bakın orada ne yazıyor? İtalya'ya geldik. Şuradan itibaren İtalya. Ve burası 2500 küsür metredeyiz. Bu arada biraz daha bilgi aldım. Enerji üretimi yani rekuperasyonu 3 farklı seviyeyle yapabiliyormuş. Bir tanesinde tek pedal gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi mesela aşağı doğru iniyoruz ve tek pedalla iniyoruz. I'm just putting my feet off the pedal, not braking. Bak
fren yapmıyor. Otomobil kendi otomatik olarak ayarlıyor bütün bu sistemi. And now the same with the brake. Şimdi fren yapıyoruz. Frenle gidiyoruz. Bayağı burası yokuş ve aşağısı da buz. Zemin buz daha doğrusu. This regulator works very fine, so that's really great with slippery conditions. Okay. Şimdi tek pedalla iniyoruz. Normal bir reküperasyon modu daha var. Bir de böyle biraz daha sailing mode dediğimiz, yani otomobili sanki boşa atmışçasına daha rahat gidebileceği. Bayağı da hızlanıyoruz bu arada. Sana 40'la iniyoruz aşağı. Hop, gazdan çekti. Otomobil kendi ayarlıyor. Bir de otoyolda tabii sailing mode dediğimiz başka bir mod daha var ve de bunun hepsini birlikte sürüş kondisyonu, yol kondisyonu, işte viraj yaklaşıyor vesaire, bunları hepsini tek tek otomobilin ayarladığı bir de otomatik modu varmış rekuperasyonda. Şu anda hiç fren kullanmıyoruz. Sadece gaz pedalıyla ayağımızı çekiyoruz, bırakıyoruz. Tek pedal kullanıyoruz. Özellikle böyle kaygan zeminlerde gerçekten ben bu kadar tahmin etmiyordum. Bayağı iyi. Demin çünkü fren yaptık. Fren de böyle hop devam ediyor. Özellikle otomatik otomobillerde, otomatik şanzımanlı otomobillerde durum böyle. Demin yine bahsetti ama ben bir özet daha geçeyim. Otomobilde vites var, şanzıman var, çift kademeli, arka motorda. Dolayısıyla işte 100-110 km civarında öteki vitese, bir üst vitese geçiyor. Dolayısıyla elektrik motorunun devri azalıyor. Ben hep söylüyorum ya, genelde şanzıman olsa bu otomobil daha hızlı gider diye. Bu sayede otomobilin son sürette gayet iyi. 210-220 gidiyormuş. Şimdi bakın aşağı 42 kilometreyle gidiyoruz. Yani ben gösteremiyorum, yasak çünkü. Ama buradan kadranı görüyorum. Tek pedalla gidiyoruz. Bak, bayağı ciddi bir yokuş ve ileride de bir U dönüşü var. Aşağıda uçurum. Şimdi bak, gazdan ayağını çekti. One pedal. Otomobil kendi ayarladı. Ve gayet iyi döndük. Her şey dondu ya. Biz donmadık ama başkan. Evet. Şimdi CL'den sonra direksiyona biz geçtik. Burada bütün zaten AMG otomobilleri, çoğu var. 4 çekerlerle alakalı zaten bir organizasyon bu. Avusturya'dan İtalya'ya geçen bir böyle dağ yolu var. Ama dağ yolu birazdan kapanacak. Yani artık sevimsiz bayrağı almaya başladı. Gidiyor. İlk çıkışta bir şey çekmedim. Orada bayağı yanlı yunlu gittik ama bunda pek yanlı yunlu gidebilecek bir durum yok. Hem sis bastı. Bak adam yolu şaşırdı oğlum. Vallahi yolu şaşırdı ha. Eğitmen bile yolu şaşırdı. Diyeceğim Burak, dönelim mi yol yakınken? Ebru kızar mı oğlum bir şey olsa sana? Takılayım sana biraz. Bu gebertir bize bir şey olursa gebertir. Beni de keser. Esra kebap tabii ha, o gömek. Tabii. Şahin Mahin ona kalacak. Çok mutlu olur ya. Ya kaç araban oldu Burak? Bu sen ne yapıyorsun ya? Çok oldu abi ya. Allah aşkına ya. 6 tane araç var. Ne diyorsun ya? Yürüyen kaç tane var? Yürüyen 1. Yok 3 tanesi yürüyor. 4 tanesi yürüyor. 2'si yürümüyor daha. Bir tanesi de yarım yürüyor. Yani basıyor da böyle biraz topa. Ötekini sürüklüyoruz. Bu arada buraya Türkiye'den ikimiz geldik. Fail ile ikimiz geldik. Fail'i zaten tanıyorsunuz. Burada anlatmaya herhalde gerek yok ama yine belki bilmeyenler vardır. Anlat abi anlat. Sen bakayım nasıl anlatacaksın. Nasıl anlatacağım işte. Fail ile biz çok uzun zamandır birlikte dergilerde çalıştık. Birlikte çalıştık. Birçok yerde kader arkadaşlığı yaptık. Hatta bazı dergilerde birlikte başladık ama dergi bile çıkmadı. Aynen öyle. Camiada en yakın olduğum, en fazla birlikte takıldığım diyelim ya da zaman geçirdiğim arkadaşlarımdan biri. O bu işe çok önceden başladığı zaman YouTube'a, biraz geyik yapıyorum ama kusura bakmayın. Güzel işte. Ya diyorum sen yani başladın da niye yapıyorsun bunu? İşte nasıl para kazanacaksın? Buradaki şey ne? İşte sen bu işe ama kafayı takmıştın. Evet. Öyle gitmiştik. O zaman GoPro bile böyle daha yeni çıkmıştı falan. Garip bir durumdu. Hatırlasana, senin GoPro'nu sen ödünç alarak çekiyordun videoları. Hatırlamıyor musun? O GoPro 2 miydi 3 müydü hatırlamıyorum, o şey şeffaf housing olanlar. Olabilir. Tabii. Ne oldu o GoPro? Abi onu yedik ya. O öldü. O bana geri gelmedi ya. O sana geri gelmedi. Ben onu kullanırım şimdi. Ya idare et. Ulan bir de kayıt da bıraktık şimdi, değil mi? Ya Burak'ın dediği gibi hakikaten
biz belki videolarda şeyde çok görmüyorsunuz ama biz hani çok yıllarımız ve arkadaşlığımız, dostluğumuz çok Burak'la. Yani güzel, eğlenceli bir organizasyon oluyor. Evet. Hem ekip açısından, hem otomobiller açısından, hem dağ üstünde, kar üstünde daha doğrusu sürüş açısından. Çünkü en zevkli şeyler bunlar çok oluyor. seviyorum. Benim en sevdiğim şeyler bunlar. Evet. Ama bir yolu göremiyoruz. İşte biraz böyle hava şey olunca, sevimsizleşmeye başlayınca biraz eziyet de olmaya başlayabiliyor. Öndeki arabayı bu arada kaybetmeyelim. Kaybetme, evet. Şimdi burada dedik ya bir sürü otomobiller var. Şimdi sırayla biniyoruz. Bir önceki turda bir E400 almıştım. Onunla bayağı keyifli böyle. Formatik olduğu için tabii ki, hem hibrit olduğu için bayağı böyle yan yün gitmiştik ama bu kadar kar yoktu. Şimdi bayağı kar birikmiş baksana. Bayağı ama güvendeyiz, bak şunu unutma. En buraların arabasındayız. Evet, en yani olabilecek arabadayız. Evet. Ben kullanmamıştım zaten yeni G'yi. Elektrikliyi de kullanmamıştım. Hatta biraz önce dedim ki test arabasını alayım biraz kullanayım çünkü hoşuma gitti. Evet. Sen ilk başta oturdun çünkü ben yan taraftaydım. Mantık olarak da zaten çok mantıklı, kullanmayı merak ettiğim, içini merak ettiğim bir otomobildi bu. Yani hem elektrikli hem bir tank. Biraz önce söyledin, eğer bir G Class alacak olsam, tercih etsem bütün parametreleri alt alta sıraladığım zaman en mantıklı seçeneğin bu olduğunu söyledin. Bence değil mi? Öyle. G580. Bence öyle. Evet, benim videoda onu söyledik. Ben bugün bir G alacak olsam tüm parametreleri alt alta yazdığımda, yani buna fiyat, performans, konfor, sessizlik, teknoloji, yani bunlara baktığımda Türkiye şartlarında ben bu arabaya giderim. Tabii yani az yaksın demeyelim de az tüketsin diye otomobilde yapılan bazı değişiklikler de var tasarımsal olarak. İşte kaputu biraz daha farklı, jantları ona göre biraz daha farklı, işte şuradaki ağız sütunlarında biraz daha geliştirmeler var. Evet. Bu nedenden dolayı da senin söylediğin gibi özellikle uzun yolda çok daha böyle ferah, sessiz, daha böyle konforlu kullanımı olan, basit kullanımı olan bir otomobil haline dönüşmüş. Onu da ben kullandıktan sonra zaten bir de video çekerim. Evet. Videoda da zaten onu anlatırım. Onu detaylı anlatırsın. Ya Burak, şeyi söyleyeceğim. Bak biz bu dergi zamanlarından beri, yani kaç senedir yani G'nin gelişimini deneyimliyoruz. Benim burada söylemek istediğim, gerçekten 10 sene önceki de evet tasarımı güzel, herkes beğeniyor ama o zamanlarda daha yol otomobili olmaya başladı. O zaman bile değildi ama bugün geldiği noktada iyi bir arazi aracının yanında artık çok iyi bir yol otomobili. Yani ben 10 sene önceki kanalda var, yani bana bakarsanız da görürsünüz halimi de, çömez halimi. Yani 2013 model bir G serisiyle bugünkü G serisinin yol kullanımı arasında dağlar kadar fark var. Var ama hala bence iyi bir yol otomobili değil. Bunu kullandığında bak fikrin değişecek, testi aldığında. Olabilir. Net söylüyorum bunu. Bu söylediğim aklında olsun. Olabilir. G serisi bir imaj, bir ikon. Bir G serisi otomobile binmek isterim. Evet. Ama bu G serisi otomobile binenler arazi kabiliyetleri ya da kendi işte motor gücüydü vesaire bunlar için binmiyorlar. Daha çok görüntüsü için biniyorlar. Doğru. Burada alabildiğin en uygun fiyatlı G'yi, en donanımlı G'yi almaya çalışacaksın diye düşünüyorum. O nedenden dolayı da zaten elektriklisi şu anda en mantıklısı. Evet. Ama bir G'yi de alıp evin tek otomobili olarak işte her yere bununla gideyim, günlükte bunu kullanayım falan dediğin zaman ben bir G'yi tercih etmem. Çok net söyleyeyim. Doğru. Ama senin dediğini de şu anda kulağıma içeri alıyorum, öteki kulağımda kapatıyorum, burada kalıyor. Kalsın. Ondan sonra onu da bir kullanıp orada da hatta sana da gönderme yaparım videoda. Tamam, teşekkür ederim. Göreceğiz. Ama şu anda burası için müthiş. Biçilmiş kaftan. Yani çünkü baksana bayağı şeyde gidiyoruz. Ya şunun üstünden de gideriz biz bu arada yani. Tabii şuradan kestirmeden çıkarız yani. Şimdi bu otomobilin böyle çok kısaca verilerini de verelim istiyorsan. 587 beygir, 400 küsür kilowattlara denk geliyor sanırım. Galiba 430 kilowatt. Ama 1100 küsür torku var. İnanılmaz. İşte o G-turn vesaire bunların hepsini zaten yapabiliyor. Oyuncakların hepsi var. Tabii o 4 tekerleğin ayrı hareket edebilmesi sayesinde onu yapıyor. Yani evet, farklı motor. Biri ters çalışıyor, biri bilmem ne çalışıyor falan filan. Tankta paletin biri öne biri arkaya giderken dönebilmesi gibi aynen. Bak bayağı da gidiyor. Çok. Güzel de bir sesi var. Abi AMG performansını yakalayabiliyorsun bu arabada ve çok düşük tüketim maliyetiyle. Yani bu kusursuz bir aslında doğru. denklem. Kaç yaptın? Kullanırken mi? Kullanırken yani ne kadar menzil yapabildin? Açıkçası biraz keyfini yaptım, çok dikkat etmedim ama yani zaten üzerinde büyük bataryalar var, yani 100 küsur kilowatt saatlik piller var. Yani sen bununla 30 bile yaksan, tamam mı? Sensörler dondu. 30 bile yaksan abi 300 kilometreden fazla yol yapabileceksin bununla. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey var. O da benim videoda anlattığım gibi kullan abi, gün boyu performanslı kullan. Akşam şarja tak, 300 liraya doldur. Doğru. Şuradan ben şeyi alayım ya bunu. Neye? Trail Rock mı yapıyorduk? Rock yapacağız. Aynen. Activate Drive programı. Şimdi de buradan vereceğiz hafiften arkayı bak.
Görüş de açıldı biraz. Ver şöyle bir çıtır. Hop. Hop budur ya. Budur ya. Hala gidiyor işte. İşte bak tam demin Hala ben söyledim. gidiyorum bak. Aynen. Mis. Hocam biz geldik. Bu. Aynen. Güzel ya, bayağı kontrollü. Çok ya. Sen şanslısın, hava açtı şu anda bir anda çünkü o bulutun sisin üstüne mi çıktı? Bir tur daha yapacağım mı? Yap. Bizi yaslama da şeye daha Ya yasızlıkta bir şey ama daha yazık olur. Bak. Çok iyi. Çok kontrollü. Neyse Hocam, hocam senin bilek de iyi şimdi, hocam. seviyor bizi. Hocam senin bilek de iyi şimdi. E'de de ısıtmışım bileği. Yo, eyle çok zevkli. Öyle mi? Biraz açarsa bir C'ye bineriz ha. Açarsa bineriz yoksa bu son sürüşümüz. CL hakkında ne düşünüyorsun, onu da söyle. Valla CLA beni etkiledi Burak. Yani tasarımını tam göremedik. İçinde biraz o örtünün altında görebildiğim kadarıyla şeylerine baktım ama yani verileri çok iddialı. Kendi videomda söylememiştim, burada söyleyeyim. Mesela 10 dakikalık hızlı şarjla 300 kilometrelik menzil alabildiğini Evet, söyledi söyledi. onu, evet. Yine kendi videomda, bak sana demin sormuştum bir şeyler atladık mı diye. 300 kilowattlık şarjı desteklediğini söylememiştim. 320 hatta. İnanılmaz bir şey. Yani büyük pil kapasitesiyle ve bu rekuperasyon özellikleriyle de sana belirtilen, bilmiyorum yani 12 kilowatt saatlerde tüketim verileri açıklayacaklarmış. Yani muazzam kilometreler yapabileceğini söylüyor. Aynı mimari üzerinde sadece elektrikli değil, aynı zamanda 48 voltluk hibrit seçeneği de olacak. Evet. Yani benzinli müşterilerine yine bu seçenek sunuluyor olması bir avantaj. Yani ben yeni CLA'nın Evet. Allah sen git abi, biz alışırız. Biz hani şey olmuyor, Bak, çekingenlik. bu arada tek gaza basıyorum, biliyor musun? Gaz kontrolü yapmıyorum Evet. yani. Bir yere kadar sana izin veriyor. Evet. Ama bak çok net gidiyorsun. Çok Benziniyle net. falan bunu yapamazsın. Çok net. Demin bahsettiğin o elektrikli otomobillerde yeni bir sürü şey girdi ya böyle. Mevzuat demeyeyim de ona. Bir sürü yeni böyle işte menziliydi, kilovatıydı, Evet. o suydu, rekuperasyonuydu. Bir sürü bizim sektöre garip şeyler girdi. Doğru. Yeni şeyler öğrendik. O yeni şeylerde yeni CLA müthiş. Yani rakiplerinin iddialı. ötesinde ve onlar da artık böyle bazı şeylerde aslında biz hep böyle benzinli, içten yanmalı, Ver aman yanı, aman ver diyoruz sana ya. Anlat, evet. Ver yanı anlat, evet. Yol gözükmüyor Evet, ki. ver. Gözüküyor abi işte, mis gibi. Yolu görünce mis gibi gidiyorsun, kaymak gibi. Ha, ben de bir şeyler yapıyorum da çok ben bir şey yapmıyorum. Bak kendi gidiyor yani. Aa, yol gitti. Yok Bak, sen çok dengeli kullanıyorsun maşallah. Keyifli. Manzara falan da müthiş. Evet, Görebilsek iyi olur. CLA sunduğu şeylerle iddialı. Yani ben ülkemizde çok ilgi göreceğini düşünüyorum. Kullanmak için de sabırsızlanıyorum. Yani özellikle bu 2025'in Evet. ikinci çeyreğinde falan hani bunun bir uluslararası basın lansmanı olursa orada tabii ki deneyimlemek, anlatmak istiyoruz. Bir de yani Türkiye'ye özel böyle bir daha düşük kilowattlı bir versiyonda getirirlerse, vergi anlamında da biraz daha aşağıda kalabilirse çok da iyi fiyatlı bir otomobil olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de zaten biz CLA'yı seviyoruz. Evet. Sedan otomobil seviyoruz. CLA'yı da çok seviyoruz. Evet. Bayağı bence satacaktır diye düşünüyorum. Keyifli be. Keyifli. Neyse. Güneş O zaman videoyu kapatalım. Bu kadar yeter. Ağzına sağlık ama ağzına sağlıktan fazlası şurada eline sağlık. Gerçekten burada Bir şey güzel. yapmayalım. Bak. Döndük galiba. Allah. Yengeç gibi gidiyoruz. Güven de başka bir şey yani, anladın mı? Yani şimdi şurada tanımadığın biri olsa yani birçok kişi gerilir. Yani ben aman abi. Yani böyle gidiyor. Yani ben burada telefonumla oynarım. Hiç önüme bakmam yani Burak direksiyondayken. Hocam kızıyor galiba bize. Buradan bir şeyler Bilmiyorum, onu da söylüyor ama. dinleyemiyorum. Burak, şu kartalla bir fotoğrafını çekeyim senin. Yaparsın pozunu. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Artık Hoşça kalın. CLA geldiği zaman yeni videosu ya da daha öncesinde G ile bir video çekeriz. Elektrikli. Sen de arada sırada çekelim artık ya. Vallahi nefis, bence çok keyifli oldu ya. Yani sohbetlerimiz güzel. Arada kamerayı açıp konuşmak lazım. İnsanlar seviyor galiba bu tip şeyleri. videoları. İnsanlara o zaman yorum atsın. Hadi atın. Videonun burasına kadar geldiyseniz eğer yorumda aşağı bekliyoruz. Selamlar. Görüşürüz. Hoşça kalın.